kızarmış mantar yapacağız. Böyle cips gibi. Artık bu kanalı izleyenler biliyor. Duruma alışık. Akşam Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı var. Rizeli değilim. Beşiktaşlı hiç değilim. Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlarımızla birlikte bir iddia severim. Şimdi vücudumuza cips gibi kalorili bir malzeme sokacağımıza, masada sigara böreğimiz var, kendi sardığımız, mezelerimiz var. Çıtır çıtır yiyebileceğimiz lezzetli bir kızarmış mantar yapalım dedik. Hiç yapmayanlar, daha önce tatmayanlar müthiş bir lezzet yiyecekler. Burada 300 gram soyulmuş mantarım var. Büyük büyük, iri iri. Şimdi sizden istediğim mantarları şöyle, kalınlığı çok önemli. Evet, bak kalınlık bu olmalı. Bundan aşağı olmamalı. Herhalde herkes anlamıştır. Şimdi öbürlerini de keselim hızlı hızlı. Hemen mantarlarımızı kabımıza alalım. Kararmaması lazım. Çok hızlı olmamız lazım ve sadece 20 dakikam var zaten maça kadar. Mantarlar hazır gördüğünüz gibi. 5 dakika sürmedi. Hemen sosumuzu yapacağız. Bazı arkadaşlar videonun altına malzeme listesini yazmıyorsun diyorlar. Videonun sonunda malzeme listesi de oluyor. Dikkatli arkadaşlar zaten görüyordur. Ama ortadan, sağından, solundan izleyenler göremiyor. Şimdi bir su bardağının 3'te 2'si kadar un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik. Evet. Bir şişe soda. Çırp. Sodası olmayan su da kullanabilir. Bir su bardağının 3'te 2'si kadar su kullanabilir. İyice çırpın, iyice. Çok iyi çırpmanız lazım. Unun topağının kalmaması lazım. Bütün işlemleri yapmam 6-7 dakika sürdü. Diğer bir kaba hemen 1,5 su bardağı galeta unu, isterseniz ekmek içi. Mantarlarımı çok fazla atmamak şartıyla yavaş yavaş dilimi bile sürmüyorum, dikkat edin. Hemen kabımın içine. Kaşık kullanmıyorum, çatal kullanıyorum. Çünkü sosumu olabildiğince süzerek almak istiyorum. Harika. Buraya hemen bir tabak. Hatta elimizi kullanarak artık bulaşık olma tehlikesi geçti. Hemen bir tane daha yapalım. Herkes çok daha net anlayabilsin. Zarar vermeden mantarlarımı sosa batırıyorum. Harika. Yeniden galeta unumun içine. Müthiş. Geri kalanları da atalım. Onlar orada soslanırken kapat kutunu. Çalkala, iyice çalkala. Çalkala ustum, çalkala. Evet. Açalım Pandora'nın kutusunu. Devam. Ve görüyor musunuz kap kullanmamızın faydasını, ne kadar çok galeta unu arttı. Çünkü kap kullandığımız için. Elimize bulaşmadı, ziyan olmadı. Şimdi hemen bunlar ocağa. Ne bekliyorsunuz? Hep beraber yapmıyor muyuz? Evet, takip edin beni. Haydi. Haydi. Size bulaşık yıkayın demiyorum. Kızartacağız. Biraz ayçiçek yağı.
Koray, zeytinyağıyla kızartabilir miyim? Gerek yok. Ayçiçek yağı kullanın, daha lezzetli olur. İsteyen kızartabilir ama gereksiz olur. Isınmış olması lazım. Safları sıkıştır. Bu lafı da iki yerde duyabilirsiniz. Bir askerde, bir de camide imamdan. Sıkıştır safları, sıkıştır safları. Mantar sevmeyeceklerin bile bayıla bayıla yiyebileceği bir tarif yapıyorum. Ki mantarı sevdiren tarif olur bu. Demedi demeyin. Çevir. Burada 300 gramdan fazla mantar var, ona göre. Bakın, böyle kızarmış istiyorum. Üstündeki sosu görüyor musun? Bu şekil. Topu topu 3 dakika sürer. Mantarlarımız pişti. Mantarlarım ocakta kızarmaya devam ediyor ama biz tadına bakalım. Videoyu kapatalım. Maç başlamak üzere. Şimdi sesi bir duyalım. İnanın muhteşem olmuş ya. Nasıl? İçten pişmiş, sulu sulu. Daha önce denememiş olanlar mutlaka denesin. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz. Etlerin yanında garnitür olarak getirilen, hatta Türkiye'de pek göremezsiniz ama yurt dışındaki restoranlarda, bizde çünkü bu kültür yok, bizde patates, sosis kızartması kültürü var. Bir de hazır sigara böreği kültürü var ne yazık ki. Kendileri de sarmıyorlar. Ama lüks restoranlarda, yurt dışındaki restoranlarda yapılan tarif bu. Daha önce tatmamış olanlar mutlaka denesin. Koray çok haklısın diyecekler. Tuz seven çok daha fazla tuz kullanması lazım. Ben burada kararınca kullanıyorum. Çünkü yapan insanın çok tuzlu bulmasını istemiyorum. Tuz dökülebiliyor ama içinden alınamıyor. Ben buna tuz dökeceğim mesela. Evet, baylar bayanlar, şu elleri korkak alıştırmayalım. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basalım. Kanalımıza bir omuz atalım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.